Herkese merhabalar. Bugün sizlere iftar davetlerinize çok yakışacak, çok da kolay bir şerbetli tatlı tarifi hazırladım. Görünümü ile göz dolduran, tam ölçülü ve tam kıvamında, şerbetini de tam çeken bir tatlı oluyor. Sözü çok uzatmadan hemen detaylarına geçiyorum. İyi seyirler dilerim. İlk olarak tatlımızın şerbetini hazırlıyoruz ve bunun için uygun bir tencereye 3 su bardağı toz şekerimi döküyorum. Ardından üzerine 3,5 su bardağı da suyumu ilave ediyorum. Ben bu tarifimde 200 mililitrelik klasik su bardağı kullandım. Şöyle çeyrek limonun suyunu sıkıp kendisini de içerisine attıktan sonra şerbetimi ocağımın üzerine alıyorum. Şerbetinizin şekerlenmemesi için ilk aşamada bu şekilde karıştırarak şekerini eritmenizi tavsiye ediyorum. Ocağımı ilk olarak harlı ateşte açtım ve kaynamaya bıraktım. Kaynadıktan sonra içerisindeki limonu çıkartıyorum ve şerbetimi orta ateşte 15 dakika boyunca böyle biraz kıvamlı bir şerbet oluncaya kadar kaynatıyorum ve sonrasında ocaktan indiriyorum. Şerbetimi tencereden ayrı bir kabın içerisine aldım ve kenarda güzelce soğutacağım. Çünkü tatlımız sıcak, şerbetimiz de soğuk olmalı. Kıvamı da bu şekilde olacak. Şöyle sarımsı bir renkte ve birazcık da koyu kıvamlı bir şerbetiniz olmalı. Şimdi de tatlımın hamurunu hazırlıyorum. Bunun için uygun bir kaseye 125 gram kadar oda ısısında güzelce yumuşamış katı yağımı döküyorum. Sonrasında içerisine 1 çay bardağı kadar da sıvı yağ ilave ediyorum. 1 çay bardağı sulu kıvamlı yoğurdumu da ekledikten sonra şimdi de içerisine yarım çay bardağı kadar da pudra şekeri ekledim. Tatlı hamuruna 1 tane yumurtayı da ekledikten sonra ilk olarak bir spatula ile şöyle tüm malzemeleri güzelce bir karıştırıyorum. Ve ardından üzerine 1 su bardağı kadar da irmik ilave ediyorum. Bu aşamada tatlı hamuruma 1 yemek kaşığı sirke, şöyle 1 yemek kaşığı nişasta ve 1 paket kabartma tozunu ilave ediyorum. Son olarak da tatlımın içerisine 1 paket vanilya ve şöyle 1 çimdik de tuzu ekleyip şimdi de yavaş yavaş ve kontrollü olarak ununu ilave edeceğim. Unu eklemeden önce tüm malzemeleri şöyle elimle güzelce karıştırarak homojen bir kıvam almasını sağlıyorum. Bu aşamada kullandığınız yağın mutlaka yumuşak, oda sıcaklığında olması gerekiyor. Şimdi tatlı hamurun içerisine yavaş yavaş ve kontrollü olarak ununu ekliyorum. İlk aşamada 2 su bardağı un ekledim ve şöyle tatlı hamurumu güzelce bir toparladım. Tatlı hamurum toparlandıktan sonra 3. bardak unumu ekleyerek hamurumu yoğurmaya devam edeceğim. Şerbetli tatlılarda hamurun kıvamı çok önemli. Unu fazla eklerseniz tatlınız sert olur ve şerbetini çekmez. Eğer az un eklerseniz de bu sefer şekli bozulur ve pişerken dağılabilir. Bu yüzden lütfen kontrollü ve yavaş yavaş un eklemesi yapın. Şöyle hamurumu güzelce toparladım ve size son kıvamını da göstermek istiyorum. Tatlımızın hamuru bu şekilde yumuşak kıvamlı bir hamur olacak. Bu kıvama geldiğinde artık un ilave etmeyelim. Şimdi sıra geldi tatlımıza şekil vermeye. Şöyle ceviz büyüklüğünde parçalar koparıyorum ve ilk olarak elimle sıkarak sonrasında da yuvarlayarak ortasına şöyle derince bir çukur açıyorum. Çukur açtığınızda çok inceltmeyin ki içine koyduğumuz fındıklar içinden çıkmasın. Tatlımın ortasını açtığım çukura şöyle 1 tatlı kaşığı olacak şekilde böyle irice dövülmüş olan fındığımı ekliyorum ve orta kısmını kapatarak tekrar şöyle avuç içimde yuvarlıyorum. Son olarak da yuvarladığım tatlıma şöyle parmağımla bastırarak bir çukur oluşturup ve bu çukura 1 tane fındık yerleştirip kürdan yardımıyla tatlımın çevresinde bu şekilde çizikler oluşturuyorum ve böylece tatlımın son şeklini vermiş oluyorum. Hamurumuz yağlı bir hamur olduğu için ben tepsimi yağlamadım. Yağlı kağıt da koymadım. Bu şekilde tüm tatlı hamurunuza şekil vererek tepsinize yerleştirebilirsiniz. Bu arada tarifimi tam da buraya kadar izleyenler için küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımı ilk kez bu videom sayesinde izliyorsanız eğer ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve tariflerimden önceden haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen.
Tatlımızı hazırladıktan sonra fırınımızı alt üst fansız ayarda 180 derecede açalım ve ısıtalım. Isınmış olan fırında tatlılarımızı pişirmeye bırakalım. Benim tatlım fırınımın ayarına göre toplamda 35 dakikada üzeri ve altı çok güzel kızarmıştı. Fırından çıkardığım sıcak tatlılarımın üzerine şimdi soğuk şerbetimi her yerine gelecek şekilde güzelce gezdiriyorum. Tatlı hamurumuz yumuşak bir kıvamlı olduğu için zaten kısa sürede tüm şerbeti içine çekecektir. Ben son olarak şöyle kenarında da biriken şerbeti tatlıların üzerine gezdiriyorum ki üzeri de altı da tam olarak şerbeti çekmiş olsun. Şerbetini çektikten sonra da en son aşamada dilerseniz şöyle üzerine biraz fıstık da serpiştirebilirsiniz. 2-3 saat kadar dinlendirmiş olduğum tatlımın şöyle son halinde size yakından göstermek istiyorum. Bugün sizler için yapımı oldukça pratik, hem şekliyle hem de lezzetiyle favoriniz olacak bir tatlı tarifini sunmak istedim. Umarım bu tarifim sizlerin de hoşunuza gitmiştir. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Şerbetini tam olarak çekti ve görünümüyle de göz dolduran çok güzel bir tatlı oldu. Evet, bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sizlerden ricam videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.